Şimdi yağ değişimi için gerekli malzemeyi getirdim. Bu taraftan yağımızı boşaltacağız, karşı taraftan filtreyi değiştireceğiz. Şimdi Bajaj Pulsar'lar KTM altyapısını kullanan makineler olduğu için biraz kendi şahsına münhasır makineler. Bırakın normal kullanıcının yağ değiştirmesini, çoğu usta bile bu tapayı yanlış anahtarla zorluyor. Bunun tapası 18. 18 milimetrelik anahtar ya da lokma ile açılması lazım. Bir de senin motorda da başınıza gelen iş, bunu çok sıkıyorlar. Bajajlar yani KTM ekolleri bu CC sınıflarında çift filtre kullanıyor. Yine çoğu tamirci arkadaş motora hakim olmayan sadece bu yağ boşalttığımız yerdeki tel filtreyi söküyor, temizliyor, geri takıyor. Evet, geri takıyor ve mevzuyu bitti zannediyor. Esasında karşı tarafta bir tane de kağıt filtremiz var. Bunu temizleyip takıyoruz. Kağıt filtremizi her bakımda, her yağ değişiminde yenisiyle değiştiriyoruz. Bu Bajaj yağ filtrelerinde bir şey daha göstereceğim. Bu süzgeç filtrede. Şurası mıknatıstır. Şu şekilde mıknatıs. Motorun içindeki metal çapaklarını bilmem neyi bu arkadaş toplar. Bunu değiştirirken güzelce temizlememiz gerekiyor. İşte az önce söylediğim hani bu KTM'nin teknolojisi yani. Bu KTM'nin teknolojisi. Bajaj NS200 motoru hemen hemen %85 oranında Duke 200 ile aynı motordur. Daha önce söylediğim, herkes kendi yağ bakımını yapabilir ama herkes bu işin triklerini bilmediği için biz varız. Ben bu işin triğini biliyorum. Nerenin ne kadar temizlenmesi gerektiğini bildiğim için gayet güzel temizleyip bırakıyorum. Daha önceki videoda da senin motorun yağını değiştirirken konuştuğumuz mevzu motorun içindeki yağın tamamen boşalması durumu. Ne kadarını tamamen boşaltabiliyoruz? Yine bunda da aynı hareketi yapıyoruz. Motoru birazcık dikleştiriyoruz. Motorun içindeki yağ kanallarındaki yağın yerini değiştiriyoruz. Akıntı fazlalaşmaya başladı bak. Yan ayaktayken ince ince damlıyordu. Şimdi bayağı akıyor. Boşaltma yerini ters mi yapmışlar? Egzoza girmiş. Ya yeni nesil motorların hemen hemen hepsinde bir şekilde egzoza değiyor bu yağ şeyi. Yani şimdi yağ filtresi konusunda da Bajaj'da çok güzel bir şey var. Bajaj'ın orijinal yağ filtresi. İçinden bir kutu daha çıkıyor. Beyaz bir kutuda. Yağ filtresinin orijinali zaten yoktur. Yani Bajaj'da bunu gidiyor işte Hindistan'da ya da işte başka bir ülkede X firmasına yazdırıyor. Sadece üzerinde Bajaj kutusunda geliyor. Buradaki nokta şu. Bu beyaz kutuyla gelen yağ filtresi mavi kutuya girerse Bajaj oluyor. Turuncu siyah kutuya girerse KTM oluyor. Aslında filtre aynı filtre. Bajaj'daki fiyatı X lirayken KTM'deki fiyatı 3X oluyor. Aslında filtremiz aynı. Ama filtrenin geliş yolu farklı olduğu için biri Hindistan'dan direkt gelirken öbürü Hindistan, Avusturya, Türkiye üçgeninde geldiği için tabii kur farklılıkları derken fiyatlar korkunç değişiyor. Ama NS200 ve KTM Duke 200'ün yağ filtreleri birebir aynı. Bu da egzozun parçası. Yamaha'nın geliştirdiği egzap teknolojisine benzer bir parça. Biz gaz vererek giderken egzoz gazının bir miktarı bunun içinde birikiyor. Ve biz gazı kapattığımız zaman o ataletle yani çıkan hava gazının şeyiyle buradaki parça da sübapların arkasında bir yastıklama yapıyor. Dolayısıyla da bu parçayı iptal eden arkadaşlar oluyor. Bunları katalitik konvektör gibi zannedip kesinlikle iptal etmesinler. Bu motorun sübap sağlığı, silindir piston sağlığı açısından çok önemli bir parça. Bu işi öğrendiğim Bora abinin, Bora Yurtören'in bana çok güzel bir lafı vardır. Right tool for the right job. Doğru iş için doğru alet. Şimdi filtre haznesinin içinde kalan yağı da bir boşaltacağız. Onun çünkü bu şekilde kendi kendine boşalması pek mümkün olmuyor.
Böyle sağa sola dökülmesi hiç hoşuma gitmedi. Ne yaparsak yapalım onun o bala şeyin üzerine akmasını engelleyemiyoruz. En son ne zaman motorla gezmeye gittin? Benim çok uzun zaman oldu. Yani zaten haftada 6 gün çalıştığım için hiç çıkamıyorum. Evlenmeden önce en son bir pazarları böyle şey yapıyordum. İşte evlendikten sonra eşimle birkaç defa böyle dolaşmaya gittik. Kızılcahamam, Beypazarı yakın yerleri. Sonra hafta içinin yorgunluğu falan filan derken pazarları daha çok hani evet haznenin içini pırıl pırıl temizledik. Eski kalan yağdan arındırdık. Şimdi yeni yağ filtresini koyup kapatacağız. Bazı motor üreticileri bu kapağın altına bir de yay koyuyor yani filtreye iyice bassın diye. Ama Bajaj'ın tasarımında kapak zaten filtreye basıyor. Şunu da göstermeden geçemeyeceğim. İşte Bajaj'ın KTM olduğunun birebir kanıtı KTM. Bu parçanın içinde de, bu parçayı da söktüğünüz zaman bunun içinde de bir KTM. KTM Avusturya malı ama Bajaj Hindistan, Hint malı. Ama KTM çok uzun zamandır bütün neredeyse yanlış hatırlamıyorsam 600 cc grubuna kadar olan bütün motorlarını Hindistan'da Bajaj fabrikasında üretiyor. Keza Bajaj zaten KTM'nin %51 hissedarı. Yani esasında KTM'nin büyük ortağı zaten Bajaj. Balata spreyinin hakkını verelim. Yağ değişiminde onu bir saniye bile kullanmayan ustalar gördüm. Bir tıs bile sıkmayanı var. Hatta dükkanında bulundurmayanı bile var. Şimdi gelelim yağ tapamızı kapatmaya. Fasulye istekti. Ama kuru fasulye senin canın çekiyor sabahtan beri ki bana Gelelim dedikçe devamında senin aklına kuru fasulyenin faydaları geliyor tabii. söz etmesi gereken insan sensin. Yakın çıkmıyor. Yine daha önce dediğim gibi bunu deli gibi sıkmaya gerek yok. Her şeyin belli bir tork sıkması var. Bajajlarda bu parça alüminyum olduğu için zaten fazla sıkarsanız tık diye elinizde kalır. Şimdi yağ doldurma işine geldik. Teorik olarak kaç litre alıyor? Kısa olarak yapacağım. Kitap 1.4 litre diyor yağ değişimine, yağ ve filtre değişimine. Yağ filtre hariçte 1.2 litre diyor. Yine tabi değiştirirken ki iyi boşaltma miktarı falan işte 100 gram, 150 gram etkiliyor. Mesela 1 litrenin tamamını koyduk, pencerede kimse yok. Bu da pencereyle kontrol ettiğimiz yağ motorlardan, yağını pencereyle kontrol ettiklerimizden. Şimdi eksiğini tamamlayalım. Geçen sefer senin motordaki çizgileri hatırlıyorsun. Dolu çizgisini, boş çizgisini. Bajaj'da bu iş biraz daha aşağıda. Boş çizgisi neredeyse tam, evet, dar. Pencerenin hemen altına denk geliyor. Dolu çizgisi de bu cam pencerenin neredeyse tam ortasına geliyor. Yani full'ün üzerinde yağ olmaması lazım. Maksimum noktamız full. Şu anda tabii filtre falan boş oldu. Daha motoru çalıştırmadığımız için ben full çizgisine kadar doldurdum bunu. Şimdi motoru bir çalıştıracağız. Motor 3-5 dakika arası çalışacak, 3-5 dakika arası dinlenecek. Ondan sonra da kalanına bakacağız. Zaten motor çalışınca buradaki bütün yağı çekti. Şu anda pencerede hiç yağ görmüyoruz. Bu sırada bakıma gelen her motora yaptığım gibi
kontrollerini yapayım. Uzun, kısa, korna, sinyaller, diğer sinyal. Motorda tabii bir de konjektör arızamız var. Bu tezgaha kadar çıktıysa bütün aydınlatması, kornası, zincir ayarı, lastik havası hepsini kontrol etmek gerekiyor. İnsanlar bize güvenerek motorlarını getiriyor. Biz de o güveni boşa çıkartmayalım. Bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Bağlantı elemanlarının gevşekliği, sıkılık. Şöyle bir göz gezdirmekten benim incilerim dökülmez. Ama bir insanın hayatı buna bağlı olabilir. Benim gözümden kaçacak bir şey, benim dikkat etmediğim bir şey yüzünden birisi zarar görebilir. O yüzden bu motor buraya çıkıyorsa zincir ayarı, lastik havası, aydınlatma kontrolleri, işte fren lambaları, park, uzun, kısa bütün lambaları kontrol ederim her zaman. Yağ yok oldu. Evet, yağ yok oldu. Şimdi biraz süzülecek. Bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz. Yavaş yavaş geliyor. Ben dipte görmeye başladım. Sıfır noktasına gelmeye başladı hafiften. Motor dinlendi, bekledik. Süzüleceğini süzüldü. Şimdi eksik yağ tamamlayacağız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Yine söylüyorum. Yağ filtre haznesi doluyor. Motorun cold start için yağ olması gereken yerlerine yağ çıkıyor. 50 cc'lik Scooter'da olsa, 1200 cc'lik büyük Enduro'da olsa yağ değiştirme işleminin doğrusu bu. Şimdi dediğim gibi boş çizgisi, dolu çizgisi, bu çizgiyi geçmeyecek, burada olacak. Geçse ne olur? Şu pencerenin, bu motor için konuşuyorum, bu pencerenin camın en altı ile en üstünün tamamı 150-200 mililitre arasında yağ alıyor. Yani ben buna 200 mililitre daha yağ koyabilirim. Neredeyse full çizgisine, yani pencerenin tamamına gelir. Ne olur? Motorun içinde yağ basıncına sebep olur. Birazcık zorlar. O kadar fazla yağdan hiçbir şey olmaz. Ama daha önce dediğim gibi yine yarım litre fazla yağ koyarsak kesin bir keçe, conta bir şeyi patlatırız. Şu anda yağ seviyemiz gayet iyi. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Ve son olarak lastik havalarını da kontrol edip bitiriyoruz. Bu arada yan ayakta zincirin boşluğunu hatırlıyorsun. Şu anda ne kadar gergin. İşte orta ayakta bu yüzden zincir ayarı yapmıyoruz. Lastik havalarımız, arka taraf birazcık fazla şişmişmiş, sadece o kadar.